Değerli takipçilerim, hepinize merhaba. Bugün burada bulunmamın sebebi size bir açıklama yapmak zorundayım. Biz bugün Ayhan abiyle birlikte dijitalde bir haksızlığa karşı biz bir savaş açtık. Umarım bu video yayılır ve bunun muhatapları da bunu duyar. Biz bir tarz yarattık. Bu tarzdan esinlenilsin, müzikler yapılsın diye yarattık. Bizim kendi yarattığımız bu tarzda ürettiğimiz içerikler maalesef ki birçoğu tarafından çalınıyor, telifli olmasına rağmen. Birçoğuna biz teliften uyarı göndermek istemedik. Gördüklerimize bireysel biz uyarı yaptık ama çok kale alınmadı. Bu Türkiye ile sınırlı değil. Bu Araplarda da var. Bu birçok ülkede müzik içerik olarak aynı. Sözler aşağı yukarı aynı. Sadece yerleri değiştirilmiş olarak. Ve içeriğine bir sosyal mesaj yükleyip ya da görüntüye bir sosyal mesaj yükleyip bu içerikler çalınaraktan sosyal mesaj verilmeye çalışıyor. Şimdi örtüşmeyen bir şey var burada. Benim teorim pratiğime uymak zorunda. Ben içerik olarak Ayhan abiyle birlikte biz sosyal mesaj bazında birçok haksızlığa karşı savaş açmışız müzikle. Yani onların sesi olmaya, haksızlığa uğrayanların sesi olmaya çalışıyoruz. Peki biz burada eğer ki bir emek hırsızlığı yapıyorsak, ürettiğimiz şey ya da çaldığımız şeyle de bir sosyal mesaj veriyorsak, bu ne kadar bir sosyal mesaj olur? Bunu ben şey için söylüyorum. Buradan hani müzikten esinlenenler değil, direkt müziği çalıp sadece arkaya bir logo koyup işte bu kesim sömürülenlerin sesi oluyoruz gibi mesajlar var. İşte madencinin sesi oluyoruz, öğretmenin sesi oluyoruz gibi bizim içeriklerden bu paylaşımlar yapılıyor. Ses sadece değiştirilmiş, yani bendeki Canan sesi alınmış. Orada aynı tarzda bir erkek sesi yaratılmış. Buna da itirazımız yok. Müziğin çalınmasına ve sözlerin aşağı yukarı benzerliğine itirazımız var bizim. Bu emek hırsızlığıdır. Burada emek hırsızlığı yapılıp insanlar sosyal mesaj veremezler. Yani teoriniz pratiğinizle örtüşmez. Yaşayış biçiminiz neyse onu lanse edebilirsiniz. Yani bunun farkında olmanız gerekiyor. Bu Araplarda da böyleydi. Örneğin Arapçaya çevirdiğimiz içerikler Araplar tarafından en çok mesela Filistin için kullanılıyor ve görüntülere bakıyorsunuz. Evet, Filistin için, yani bizimkiler Filistin için kullanılıyor. Oradaki mağdur olan, aç olan çocuklar duygu sömürüsüyle bakıyorsun, yani sayfalarına bakıyorsun. Yüz binlerce beğeni almış bu sayfalar. Ve bu sayfaların aldığı beğenilerin dışında izlenme sayısını o zaman düşünüyorsunuz. Peki buradaki bu duygu sömürüsüyle bizim müziklerde yapılan görüntülerde elde edilen gelir nereye gidiyor? Gerçekten oradaki çocuklara mı gidiyor? Büyük bir soru işareti. O yüzden bunu duyan ve burada bizim yaptığımız içerikleri çalan herkese biz bugün savaş açtık. Bu bireysel kazanım elde edilecek bir şey değil. Bakın, biz bir tarz yarattık. Bu yasak değil. Esinlenerek siz bir yığın şey yapabilirsiniz bu tarzda. Ama birebir müziğimizi alıp, içeriğimizi alıp, yani yolum ateş değil de yolum ateşte yanar demekle yolum ateş yanar içimde arasında nasıl bir devasa fark olabilir? Yok. Müzik birebir aynı. İçerik birebir aynı. Sadece cümleler devrik kurulmuş, o kadar. Umarım bu video herkese ulaşır. Bugün bütün dijitalde hepsine telif yollandı. Araplarda biraz daha kanun biraz daha farklı işliyor. Bize ait olan bilinen eserler ve müziği bazıları kendilerine aitmiş gibi lanse etmişler. Onlar bulunmuş. Araplar biraz daha farklı bir kanun uyguluyor. Şiddete karşıyız, evet. Ama onlar da tabii bize ait olduğunu bildikleri için şahsı bulmuşlar. Çünkü orada bir bireysel kazanım elde ediliyor. Duygu sömürüsüyle bizim müziklerde benimdir diyerek. Bayağı bir benzetmişler insanlar. Buradan bize de haberler geliyor. Bunu önümüzdeki yapacağım röportajda tekrar dile getireceğim ve tekrar dile getireceğim. Bu bağlamda bu tarz şeylere müteana etmezseniz, yani hırsızlığa dur diyebilmek için etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bizimle kalın, Aslı'yla kalın. Aynı benzer üretimler yapan insanlara da kalabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere.